Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kadim, dinler tarihinin en özel hikayelerini bağrında saklayan merkezlerinden bir tanesiyiz. Burası bir köy, Şuayb şehri. Evet, bugün görüntü olarak bir köy, hem de kayalarla, muntazam kesilmiş kayalarla ve kayaların içerisine oyulmuş son derece muntazam mağaralarla dolu bir köy. Ama köyün öyle kadim bir tarihi var ki. Burası aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun antik dönemine tarihlenen çok önemli bir yerleşim merkezi. Kervanların geçtiği bu bölgede hem kayaları oymuşlar, kayaların içerisine bir şehir kurmuşlar, hem de kayaların üzerine muntazam kesme taşlarla ikinci bir üst yerleşim merkezi yerleştirmiş ve burada asırlarca ikamet etmişler. O gün Romalıların yaşadığı bu yerde bugün Urfa'nın sakinleri yaşıyor. Ama şehrin adı hiç değişmemiş. Şuayb şehri. Peki neden buranın adı Şuayb şehri? Dinler tarihine bakacak olursak hepimize çocukluğumuzdan beri aşina, kulağımıza anlatılan hikayelerin buralarda yaşandığını şaşırarak ibretle göreceğiz. Hz. Musa kıssasını hepimiz biliriz. Tevrat'ta geçen, İncil'in bize anlattığı, Kur'an-ı Kerim'in en doğru hakikatleriyle bahsettiği, Hz. Musa'nın annesinin onu bir sepetle Nil Nehri'ne bırakması, daha sonra Firavun'un sarayına kadar gitmesi, Hz. Asiye'nin ona sahiplenmesi, Firavun'un sarayında yetişmesi ve Firavun'un oğluyla beraber bir prens gibi şatafat içinde hüküm sürerken, o günlerde doğruluğu ve dürüstlüğüyle, Kahire değil tabi o gün yaşanan şehir, bir başka Mısır büyük şehrinde bir İbrani'nin bir Mısırlıyla kavgasında İbrani'ye yardım etmesi, Mısırlıyı, haksızlık yapan Mısırlıyı bir yumrukla öldürmesi, son derece rahatsız olup şehri terk etmesi. Şehirden o kadar çok uzaklaşıyor ki Hz. Musa, ıssız, kendisine bilmediği topraklara yerleşiyor. Kenan illerine yerleşiyor. Şuayb şehrine yerleşiyor. Bilmiyor tabi oraların neresi olduğunu. Kur'an-ı Kerim bize bu hadiseyi safa safa anlatıyor. Gitmiş olduğu yabancı topraklarda ilginç bir manzarayla karşılaşıyor. Hayvancılıkla uğraşan bir topluluk var. Orada bir çeşme var. Geniş bir yalak ve erkek çobanlar koyunlarını sulamakta. Edeple erkek çobanların yanına yaklaşmak istemeyen iki tane hanım çobanın bir köşede beklemesi. Hz. Musa onlara hayran kalıyor. Ve yanlarına gidip sizin koyunlarınızı sizin adınıza ben sulayabilirim diyor. Siz madem oraya yaklaşamıyorsunuz. Ve bunun üzerine onlar, yani kızlar şaşırıp kalıyorlar. Hz. Musa erkek çobanların yanlarına edeple yaklaşmayan kızlara hayran oluyor. Kızlar da kendilerine yardım etmek isteyen bu edepli, yardımsever delikanlıdan etkileniyorlar. Ve Hz. Musa onların koyunlarını onlar için orada suluyor. Daha sonra Şuayb Aleyhisselam'ın, yani babalarının yanına geliyor kızlar. Ve o gün gördükleri durumu ve o edepli genci anlatıyorlar. Şuayb Aleyhisselam diyor ki, yarın o genci bir daha görürseniz benim yanıma getirin. Ve onu buluyor ve getiriyorlar. Hz. Musa Şuayb Aleyhisselam'ın yanında uzun bir süre hizmetinde bulunuyor ve Şuayb Aleyhisselam kızlarından biriyle Hz. Musa'yı evlendiriyor. Şuayb şehri bugün küçücük bir köy ve her cuma erkekler camiye namaza gittiklerinde köyün kadınları toplanıyorlar. Şu an bulunduğumuz bu mağaraya geliyorlar ve özellikle şu gördüğünüz mağaranın bu bölümü içerisinde halılar yerleştirilmiş, minderler serilmiş. Cuma vaktini ibadetle, dua ile burada geçiriyorlar. Kendilerine neden buraya gelip cuma vakti ibadet ediyorsunuz dediğimizde burası Şuayb peygamberin kızlarının odasıydı diyorlar. Urfa'nın bu kadim tarihi köyünde Romalıların da asırlarca yaşamış olduğu, kayaları oyup şekillendirdiği bu beldede peygamberlerin de izlerini sürebilirsiniz. Burası Urfa şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, Harran'a 50 kilometre uzaklıkta, Viranşehir'le Harran arasında bulunan Şuayb şehri.
Adı Şuayb şehri. Bugün baktığınız zaman burası ufacık bir köy. Evleri görüyorsunuz. Yani tek tek sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, yani toplasanız belki burada 80-100 insan ancak yaşıyor. Ama biliyoruz ki miladi 1. ve 2. yüzyıllarda burada yüzlerce Romalı yaşıyordu. Burası öyle enteresan bir yer kabuğuna, zemine sahip ki her yer kara, her yer taş. Yani kazmayı vurduğunuz her yerden taş çıkıyor ve yekpare taşlar. Romalılar bu zemini oymuşlar ve yerin altına resmen bir şehir kurmuşlar. Ve kayaların üzerine muntazam kesme taşlardan aynı zamanda birer de kat çıkmışlar. Fakat burayı özel kılan şey şehrin adı. Şuayb şehri. Şuayb Aleyhisselam'ın burada yaşadığı kızlarıyla beraber ve Hz. Musa'nın Mısır'dan kaçtıktan sonra Şuayb peygambere sığınmış diye Kur'an-ı Kerim tek tek anlatıyor. İşte o yerin de burası olduğuna inanılıyor. Size bütün bunları anlatmak için önce muhkem bir tepeye çıkarmak istiyorum. Şehrin, daha doğrusu köyün içerisinde bulunan ve üzerinde bir ulunun, bir yatırın metfun bulunduğu bir tepe. Şu gördüğümüz yer. Normalde Romalılara ait bir kutsal alan burası. Aslında Romalılardan evvelsine bakarsanız putperest Güneydoğu toplumlarının, Orta Doğu toplumlarının bir alanı. Şu an bulunduğumuz Şuayb şehrine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Soğmatar, bugünkü adıyla da Yağmurlu diye bir köy var. Orası dünya putperestliğinin bir nevi Kabe'si. Yani dünyada güneşe, aya, gezegenlere, yani burçlara tapan insanların ibadetlerini yaparken yöneldikleri, döndükleri bölge. Buraya 25 kilometre uzaklıktaki Soğmatar, Yağmurlu köyü. Ve o kült merkezlerine ait detaylar o biçim ayakta ve o kadar muhteşem bir şekilde durmakta. Şimdi tepeye tırmanıyoruz yavaş yavaş. Adım adım çıkıyoruz. Manzara yukarıda çok güzel. Biliyorsunuz bizim eski Müslüman Türk toplumlarında bir adet vardır. Ulular her zaman yaşanılan şehrin tepelerine defnedilir. Bakın ben kendim Manisalıyım. Ege bölgesi, Türkiye'nin en batısı. Orada da öyledir. Köylerde, şehirlerde, en yüksek tepelerde yatırlar vardır. Orada falanca dede, burada falanca baba, orada bir başkası. Tek tek bunları görürsünüz. Anadolu'nun doğusunda da durum böyledir. En yüksek zirvelerde yatırlar vardır. Bakın bu gördüğünüz mezarların tamamı İslami dönem, bize ait kabirler. Ama ne yazık ki köyde yaşayanların hiçbirisi burada yatanların kim olduğunu bilmiyor. İslami kabirler, baş ve ayak taşları var ve hepsinin yüzü kıbleye doğru bakmakta. Buradaki köyde yaşayanlara sorduğumuz zaman en kıymetli kabir şu ortadaki diyorlar. Ama kim olduğunu ne yazık ki onlar da bilmiyorlar. Evet, çıkalım. Belki 639'da Hazreti Ömer döneminde İslam ordularının Urfa'yı fethiyle beraber buraya gelenlerden, İslamiyet'i öğrenen bu dönemin, bu yörenin büyük alimlerinin kabirleri, belki de çok çok daha eski Şuayb şehri deniyor ya buraya. Köyün adı da Şuayb köyü. Bu köyde o yüzyıllarda yaşamış olan Şuayb peygamberin ya da Şuayb peygamberin yolundan gelmiş o dönemin Müslümanlarının kabirleri. Bunun cevabını keşke bilebilseydik. Ama bildiğimiz bir şey var. Asırlardır ihtiramla, saygıyla korunmuş kabirler ve dikkat ettim. Baş ve ayak taşları, tamamının baş ve ayak taşlarında neler görüyoruz? Bakın oyuklar görüyoruz. Bu ayak şahidesi. Bu baş şahidesi. Görüyorsunuz değil mi oyukları? Hani yağmur yağdığında su orada biriksin ve mahlukat da bundan istifadesi tamamında var. Bütün baş ve ayak şahidelerinde bu detayları görebiliyoruz. Bakın. Hepsinde. Bakın en büyük kabir, buradaki kabirde de aynı şekilde detaylar söz konusu. Kabirler yukarıya yapılıyor. Şimdi size bu kabirlerin bulunduğu yüksek tepeden şu taşlarla çevrili alanı anlatmak istiyorum. Taşlarla çevrili olan bu bölge, birazdan sizinle oraya gireceğiz. Oradan içeriye girdiğimizde bizi dev bir mağaralar topluluğu karşılayacak. Romalılar dönemine tarihlenen burada yüzlerce mağara var. Fakat o 3-4 tane mağaranın iç içe geçmiş olduğu yer için yöre halkı Şuayb peygamberin evi diyorlar. Hatta girdiğiniz zaman sağ taraftaki mağaranın içi halılarla ve minderlerle döşeli. Yani orası bir mescit. Şuayb peygamberin kızlarının odası diyorlar. Belki de böyle, belki de değil.
Ama bildiğimiz bir şey var. Bir coğrafyada birden çok medeniyetin iç içe bulunduğunu biliyoruz. Şuayb Aleyhisselam'ın hikayesini Kur'an'ın bize safa safa nasıl anlattığını biliyorsunuz. Hz. Musa'nın Mısır'da Firavun'un sarayında yetişmesi ve bir prens gibi debdebe, zenginlik içerisinde olması, daha sonra Hz. Musa'nın orada İbrani halkı, köle olarak yaşayan İbrani halkının ezilmesinden muzdarip olması, oradaki bir Mısırlı'nın bir gece yarısı bir İbrani'yi dövdüğünü görüp araya gelip Mısırlı'ya bir yumruk vurması ve Mısırlı'yı kazara öldürmesi ve sonra Hz. Musa'nın Mısır'dan kaçışı. Sığındığı yer neresiydi? Kenan illeriydi. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine peygamberlik yaptığı bölgeydi. Orası neresiydi? Ürdünler bizim salt bölgesi diyorlar. Ben de oraya çok gittim. Ama Urfalılar hayır, Şuayb şehri burasıydı. Hz. Musa buraya geldi diyorlar. Bakın bulunduğumuz köye 25 kilometre uzaklıkta Soğumatar köyü var. Oraya da uğradık. Soğumatar köyünün tam ortasında bir Hz. Musa kuyusu var. Hz. Musa'nın asası ile o kurak bölgeye vurup su çıkardığına inanılıyor ve kuyu pırıl pırıl su vermeye devam ediyor. Hangisi doğru Allah bilir. Ama benim vazifem sizi gezdirmek ve o tarihi mekanları göstermek. Şimdi oraya gideceğiz ve orada Şuayb Aleyhisselam'ın evinin de olduğu mağarayı hep beraber göreceğiz. Evet, az önce şu görmüş olduğunuz tepedeydik. Orada dediğimiz gibi İslami döneme tarihlenen kabirlerin bulunduğu tepe. Oradan aşağı doğru indik. Şimdi yukarıdan size gösterdiğim etrafı taşlarla çevrili olan bölgedeyiz. Normalde bölgede etrafı taşla çevrili koyun ağıl olarak kullanılan çok yer var. Buranın çevrilmesinin sebebi kutsal alan olması. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın evi. Şu an sizi bölge halkının rivayetine göre Şuayb peygamberin evine götürüyor. Hatta evinin içinde kızlarının odasını dahi birazdan göreceksiniz. Şuayb Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Medyen ve Eyke halkına peygamberlik yapan bir zat. Medyen ve Eyke. Yani hayatı süresince iki ayrı bölge değiştiriyor. İki ayrı halka hitap ediyor. Ve şimdi geçiyoruz içeriye. Evet, burası çok ilginç. Köyün her yeri mağara. Yani birkaç yüz tane mağara var. Burası ise kutsal alan. Gördüğümüz gibi şurada bir mağara var. Burada bir ana mağara var. Burada bir başka mağara var. Hepsine açılan yollar, merdivenler, duvarlarda kandil mekanları söz konusu. Öncelikli olarak şurayı bir görmenizi istiyorum. Şurayı bir görmenizi istiyorum. Burası son derece ilginç. Şuayb peygamberin kızlarının odası diye geçiyor burası. Her cuma günü erkekler camiye namaza gittiklerinde hanımefendiler, köyün kadınları, kızları buraya doluyorlar. Bakın yerler görüyorsunuz. Yerde yaygılar, kilimler, halılar, köşelerde minderler var ve burada cuma vaktinde ibadetle vakit geçiriyorlar köy hanımları. Gördüğünüz gibi duvarda Musaf-ı Şerifler, Allah Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın isimleri, Hazreti Şuayb'ın kızlarına ait bir oda olduğuna inanıyorlar. Burası ise ana bölüm. Şuayb peygamberin ailesiyle yaşadığına inanılan bölüm. Kur'an-ı Kerim bize anlattığı kıssanın devamı nasıldı? Şuayb Aleyhisselam'ın bu beldesine Hazreti Musa geliyordu. Geldikten sonra önce şehrin dışında Şuayb peygamberin kızlarını görüyordu. Koyunlarını güderlerken. Bir çeşme ve uzun bir yalak vardı. Yalağın başında erkek çobanlar hayvanlarını suluyorlardı. Kızlar edeple kenarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyordu. Yani erkeklerin yanına gidip muhatap olmuyorlardı. Hazreti Musa bu edepten çok etkilendi. Yanlarına gitti. Koyunlarınızı sizin için ben sulayabilirim dedi. Bu kez kızlar hayran oldular. Hazreti Musa'nın edebinden etkilendiler. Ve Hazreti Musa onların koyunlarını onlar adına suladı ve getirdi, teslim etti. Kızlar akşam babaları Şuayb peygamberi durumu anlattılar. Şuayb Aleyhisselam da yarın o genci bir daha görürseniz bana getirin dedi. Demek ki toplum o kadar bozulmuş ki bir delikanlı erkeklerden uzak duran kızları görünce hayran oluyor. Kızlar da kendilerine yardıma gelen bir erkek görünce hayran oluyorlar.
Ve Şuayb Aleyhisselam'ın yanına getirdiler Hazreti Musa'yı. O da onunla bir anlaşma yaptı. Benimle şu kadar yıl çalış diye. Hazreti Musa rivayetlere göre birkaç sene Şuayb peygamberin yanında kaldı. Onun adına çalıştı ve Şuayb peygamber bu çalışmanın sonunda kızlarından biriyle Hazreti Musa'yı evlendirdi. Bilmiyorum. Şu dokunduğum taşa Şuayb peygamber dokundu mu? Şu dokunduğum yere Hazreti Musa dokundu mu? Şu ayağımı attığım eşikten Hazreti Musa da geçti mi? Hazreti Musa'nın eşi de buralarda yaşadı mı? Burada bulundular mı? Ama bildiğimiz bir şey var. Yani Şuayb peygamberin adıyla anılan bir şehir. İçeriye girelim. İçerideki mağara da çok ilginç. Duvarlara kandillerin konulduğu menfezler var. Tabakların, yiyeceklerin konulduğu yerler var. Devamlı suyun aktığı ilginç bir su yatağı var. Yani bir nevi sebil yapmışlar mağaranın içine. Su buradan geliyor, bu şekilde akıyor ve bu gördüğünüz yere doluyor. Su ihtiyacınız için çok rahat buradan tası daldırıyorsunuz ve buz gibi tertemiz suyunuz oluyor. Bakın, odaya, eve giriş sağlayan, günümüzden belki birkaç bin yıl öncesine ait merdivenler. İnsanların oyun oynadığı bir takım oyun taşları için, görüyorsun değil mi, çift sıra halinde oyun taşı gedikleri ve daha neler neler. Uzun lafın kısası, Hazreti Şuayb ya da Hazreti Musa burada bulundu mu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu köyün adı Şuayb şehri. Bu odanın adı Şuayb peygamberin kızlarının odası. 25 kilometre uzaklıktaki Soğmatar'da Hazreti Musa'nın kuyusu var. Bu kadar tesadüf herhalde bir araya gelmez diyor ve buraya gelirken de o mübarek peygamberlerin makamlarını ziyaret etme duygu ve düşüncesiyle buraya geliyoruz. Ve sizin de gelmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz.